Sevgili dostlarım merhaba. Hangi ürün ne kadar kazandırır serisine hoş geldiniz. Bugünkü konumuz piyasada kilogram fiyatı yüksek olan kuru fasulye. Çok kısacık 2 tane cümle söylemeden geçemeyeceğim. Bunlardan birincisi, rahmetli babaannem köyde büyümüş birisi olarak derdi ki, yetişme dönemi donlara denk gelmediği müddetçe kuru fasulyeyi herhangi bir zaman diliminde yetiştirebilirsiniz. İkinci olarak uzmanlar diyor ki kuru fasulyeyi pilav ile tükettiğinizde etten hangi vitamin ve mineralleri alıyorsanız bu besinden de aynı vitamin ve mineralleri alırsınız. Yani vücudumuzda kuru fasulye artı pilav eşittir et şeklinde değerlendirme oluyormuş. Şimdi gelelim hem besin değeri hem de fiyat değeri yüksek olan bu gıdanın bir dönümde kaç kilogram elde edildiğine. Bir dönümden kaç kilogram elde ettiğimizin yapacağımız harcamaları bilmeden çok da fazla önemi yok. O yüzden kısaca yetiştirilmesindeki ufak detayları sizlere anlatacağım. Yine daha belki videolarımda söylediğim gibi bu bilgiler çok genel ve yüzeyseldir. Yetiştirme gibi durumlarda bilenlerden destek almanızı tavsiye ederim. Tüm videolarımda özellikle üstüne basa basa söylüyorum. Burada en önemli faktör tohum, tohum, tohum. Tohumu da seçerken piyasa değeri en yüksek tohumu alabilirsiniz. Yani ürettiğinizde en çok kâr etmeyi hesaplayabilirsiniz. Ancak o tohum sizin bölgeye uyum sağlayacak mı bir de onu düşünmelisiniz. Mesela bir ispir kuru fasulyesini Adapazarı'nda ektiğinizde ne olur? Yetiştirilmesindeki ana hatlara girmeden önce fasulye ve diğer bakliyatların toprağı havlama ve azotunu arttırma gibi bir özelliği vardır. Mesela sizler kıymetli bir ürün ekmek istiyorsanız toprağınıza bir sene önce kuru fasulye, taze fasulye, bamya, nohut tarzı bakliyatlar eker iseniz toprağınızı beslemiş olursunuz. Bakliyat ekimi toprağı nadasa bırakmak kadar güçlendirir ve vitaminini arttırır. Mesela ben ceviz fidanlarımı dikmeden bir sene önce bütün araziye nohut ekmiştim. Havlı, kabarık, azotlu ve humuslu toprak sunar sizlere. Fasulyenin toprak isteği iyi direne edilmiş hafif kumlu tınılı topraklardır. Organik madde yönünden zengin olursa çok daha fazla verim alırsınız. Fasulye asit ve alkali topraklardan pek hoşlanmaz. Ayrıca tuzlu toprakta pek sevmez. Yani o yüzden tavuk gübresi falan atmaya kalkmayın. Toprak işlemesi verimlilikte çok önemlidir. Toprak sonbaharda 20 santim sürülür ve bahara hazırlık yapılır. İlkbaharda 5 ila 8 santim derinliğinde kaz ayağı ile işlenir. Daha sonra alttan işleme ve ikileme işlemi yapılır. Ekim zamanına gelince Marmara bölgesi için söylüyorum, donların bittiği Nisan ayında ekim yapılabilir. Daha önceden taze fasulye ve nazende fasulye ekiminde söylediğim gibi aslında en güzel ekim zamanı tohumun toprağın 15 derece olduğu zamanda çatlamasıdır. 15 derecede çatlayan tohum fideleri daha bereketli, daha fazla verimli olur. Tohum ekerken dikkat etmeniz gereken bir konu, eğer ki toprağınız ağır ise ve tohumun çatlama zamanı yağışlı dönemlere denk geldiyse kaymak tabakası oluşturacağından filiz dışarı çıkarken zorlanma yaşayabilir. Bir de sevgili dostlarım ısrarla bunu söylüyorum. Tohum ekerken lütfen ayın eskisine yenisine dikkat edelim. Bununla ilgili benim bir videom var. Benim kanalımın ismini ve ayın yenisi eskisi diye yazarsanız bu videoya ulaşabilirsiniz. Mutlaka tohumları ayın eskisinde ekmeye dikkat edelim. Ülkemizde tescilli tohum çeşitleri Eskişehir 855, Şeker, Karacaşehir 90, Şehir Ali 90, Şahin 90, Yunus 90, Akman 98, Göynük 98, Önceler 98, Noyanbey 98, Yakutiye 98, Aras 98, Terzibaba, Zülbiye, Akdağ, Kantar 05 ve Elkoca 05'tir. Tohum ekim şekillerine gelince bunlardan bir tanesi ocak usulü ekimdir. Ara verilerek 5 ila 7 santim derinliğinde ocaklar açılır ve her ocağa 3-5 adet tohum atılır. Ocak usulü ekimlerde dekar başına 4 ila 6 kilogram tohum yeterlidir. Serpme usulü ekim vardır.
Elle serpme suretiyle yapılır. Daha sonra kaz ayağı çekilerek tohumlar harmanlanır. Kolay olduğu için bazı çiftçiler tarafından tercih edilir. Fakat bu şekilde ekim tohumların bazılarının derine ekilirken bazılarının üstünün örtülmemesine sebebiyet verir. Aynı zamanda homojen dağılmasını da engeller. Son olarak da nibzerle sıraya ekim şekli vardır. Bodur çeşitler için uygulanan sıra arası mesafesi 40-50 santim sıra üzeri, diğer mesafe 8-15 santimdir. Sırık çeşitlerde uygulanan sıra arası mesafe 60-70 santim, diğer sıra üzeri mesafe ise 15-20 santimdir. Ekim şeklinde ise 6 ila 10 kilogram arası sertifikalı tohum yeterlidir. Fasulye, çimlenme hızı en yüksek ürünlerden bir tanesidir. Ben bu fasulye ekim işini çok severim. Çünkü hemen karşılığını görürüz. Biliyorsunuz ki evde ilkokulda pamuk içinde bile çimlendirdiğimiz olmuştur. Çimlenme süresi 5 ila 7 gündür. Bitkiler 2-4 yapraklı devreye gelinceye kadar ilk makinalı çapa yapılır. Çapalama işleminde kaz ayağı tipi ya da döner başlıklı aletler kullanılır. Yabancı ot mücadelesi çiçeklenme dönemine kadar devam eder. Organik gübreleme imkanı varsa dekar başına sürümden önce 3-4 ton yanmış çiftlik gübresi verilir. Tabii bu sonbahar sürümüyle olmalıdır. Fosfor ve potaslı gübrenin tamamı ekimden 2 hafta önce sürümle birlikte toprağa karıştırılmalıdır. Sulama genellikle karık usulü ve salma usulü uygulanmaktadır. Bazen de yağmurlama sulama sistemi yapılmaktadır. Fasulyenin çimlenme döneminde suya ihtiyacı vardır. Çıkış ve çiçeklenme arası dönemde de suya ihtiyacı olur. Çiçeklenme ve hasat arası dönemde de sulamaya ihtiyacı vardır. Fasulye hasadına gelince taze olarak değerlendirilecekse, ki bu bizim şu andaki konumuz değil, 50-55 gün sonra hasada başlanır, elle yapılır. Ancak biz kuru fasulye hasat edeceğimiz için 70 ila 120 gün sonra hasat mümkündür. Yani kuru fasulye yetiştirmek istiyorsak toprağımızda 120 gün bu ürüne ayırmak durumundayız. Kuru olarak hasat edebilmemiz için baklaların çoğunun tamamen olgunlaşıp sarardığı dönemi beklemek durumundayız. Kuru fasulyeyi depolayabilmek için önemli unsurlardan bir tanesi tanedeki nemin %14, depo sıcaklığının ise 10 derecenin altında olmasıdır. Şimdi gelelim kuru fasulyedeki dekar başına ürün hasadımıza. Bir dönüm başına kuru fasulyedeki verim ortalama 200 kilogram ile 400 kilogram arasıdır. Ancak çok iyi bakılan bazı numunelik tarlalarda 500 kilograma kadar vardığı görülmüştür. Ama bu çok profesyonellik isteyen, aynı zamanda iklimin ve toprağın şartlarının çok iyi olduğu durumlarda geçerlidir. Sevgili dostlarım, ben de bir hobi çiftçiliği yapan biri olarak bu işleri çok bilmesem dahi kuru fasulye, soğan gibi yetiştirilmesi çok kolay ürünlerden bir tanesidir. Kuru fasulyeyi ektiğinizde emeğinizi kolay kolay boşa çıkarmaz. Daha fazla konuyu uzatmayarak videoma burada son vermek istiyorum. Sevgili dostlarım, videomu beğendiyseniz beğen tuşuna tıklamanızı, farklı bildiğiniz durumlar varsa yorumlara yazmanızı ve hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmanızı rica ediyorum. Yapmış olduğunuz toprak ve ürün çalışmalarında sizlere canı gönülden bereketler diliyorum. Emeklerinizin kat kat karşılığını almanız dileğiyle sağlıcakla kalın, hayırlı günler dilerim.